Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağım konu aslında daha önceden videosunu yaptığım bir çalışma, travers çalışması diye bir çalışma. Bu çalışmanın kıymeti neydi? Daha önce FDA 2014 yılında dedi ki işte testosteron kalp açısından sıkıntı yaratabilir, kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda kullanmak riskli olabilir diye bir kara kutu koydu. Yani böyle bir risk olabilir. Bu konuyla ilgili daha çok yayın yapılması lazım, çalışma yapılması lazım. Bu konunun aydınlatılması lazım diye bir 2014 yılında kara kutu koydu. Ondan sonra neden koydu bu kara kutuyu? Çünkü bir çalışma çıktı. Şimdi şu anda uyduruk bir çalışma diyebileceğim bir çalışma. Neden? Çünkü istatistikçiler tarafından yapılmış, hastaların dikkatli bir şekilde seçilmediği, daha sonradan geri çekilen, bilimsel yayın literatürden geri çekilen bir yayın yüzünden. Yayın o dönemde bir anda çok popüler oldu. Yayın diyordu ki kalp hastaları açısından risk oluşturabilir diyordu testosteron tedavisi ya da kardiyovasküler riski arttırabilir diyordu. Ciddi bir soru işareti oluşturan bir yayında. O dönemde popüler oldu. FDA bir kara kutu koydu. Daha sonra yayın ortadan kaldırıldı. Daha sonra tabii FDA aydınlatılması lazım denildiği zaman birçok yayın çıktı. Ama yayınlardan en büyüğü geçen sene yayınlandı. 2023 yılında Travers çalışması diye bir çalışma yayınlandı. Oldukça fazla sayıda hastaya sahip. Yaklaşık 5000 hasta, 2500'ü kalp, hepsi kalp hastası, 2500'üne testosteron jel tedavisi, 2500'üne de plasebo tedavisi verilen oldukça büyük bir yayın. 22 ay boyunca takip edildi bu yayında hastalar. Şimdi bu çalışmayı sonuçlanmasını bekledi. Birçok insan işte kardiyoloji hastaları, kalp hastaları zarar görür mü görmez mi falan diye. Geçen sene yayın sonuçlandı. Sonuçta yayın dedi ki kardiyolojik hastalığı olan hastalar testosteron replasman tedavisi alırsa almayan gruplara göre herhangi bir fark tespit edilmez diye bir sonuç çıktı bu yayında. Tabii bu da çok önemsendi. Sosyal medyada işte herkes çıktı dedi işte artık kalp hastaları testosteron rahat rahat kullanabilir falan diye. Şimdi bu yayını bu iyi bir yayın. Bu yayını gömen bir eleştiri yayınlandı. Gene PubMed'de çıktı bu. Geçen hafta yayınlandı bu PubMed'deki eleştiri. Artık PubMed'de eleştirileri de okumak mümkün. Eleştiri bence çok iyi oluyor. Neden? Çünkü biz yayına bu kadar detaylı vaktimiz yok açıkçası. Yani oturup yayın iyi mi yazılmış, kötü mü yazılmış, nerede hatası var, nerede eksiği var filan diye. Yani sonuçta birçok insan gibi ben de güveniyorum ama eleştiri olduğu zaman ve eleştiriler de dergi editörleri tarafından değerlendirildikten sonra yayınlanıyor bilimsel camiada. Tabi eleştiride ciddi. Ne diyor eleştiride? Eleştiri dediği bu. Bu kadar büyük bir çalışmanın eleştirisinde dediği şu. Bir kere yayınlıyor. 5 yıl için planlanmış. Yani 5 yıl boyunca takip edilmesi için planlanmış bir yayın. 22 ay değil yani. Yaklaşık 60 ay boyunca takip edilmesi lazım deniliyor. Erken bırakıldı diyor. Neden erken bırakıldı? Neden 22 ayda bırakıldı çalışma? Çünkü hastaların %60'ı, az değil yani %60'ı bu takibi terk etti. Testosteron replasman tedavisini terk etti. Peki bu kalp hastalarına testosteron replasman tedavisi neden veriliyordu? Neden veriliyordu? Cinsel isteksizlik, sertleşme sorunu, işte enerjide azalma gibi şikayetler yüzünden biz bu kalp hastalarına testosteron replasman tedavisi başladık ve bu testosteron replasman tedavisi başladığımız hastaların ortalama testosteron seviyesi de 150-250 bandında testosteronları vardı. Peki %60'ı neden bırakır? Ya size başlanan bir tedavi neden bırakırsınız? Tabii fayda görmediğinizi düşündüğünüz için bırakırsınız. Yani bu da çok yüksek bir oran olunca artık hastaların %60'ı tedavi bırakınca bunlar da yayını sonlandırdı. İşte esas dananın kuyruğu burada kopuyor zaten. Yayında hastaların ortalama testosteron seviyesi 350 olarak belirlendi. O da biraz zorlama gibi oluyor. Çünkü 350 ne? 350 nanogram bölü desilitre zaten bizim hipogonadizm sınırımız. Yani 350'nin altındaki değerlerde biz hipogonadizm eğer şikayetleri de varsa hipogonadizm yani işte cinsel isteksizlik sertleşme sorunu gibi şikayetler varsa biz testosteronu 350'nin altındaysa hipogonadizm diyoruz. Yani bu kadar büyük bir yayında hastalara 50 mg jel tedavisi vererek hastaların ancak testosteron seviyesine 350 nanogram bölü desilitre seviyesine çıkartmışlar. Tabii ki yani 50 mg jel tedavisi ben de çok önerdiğim bir tedavi değil. Neden? Çünkü hakikaten çok yükseltme yani işte 250 ise 300-350 bandına falan çıkartıyor. Hastalarda o 50 belki değildi belki 100 mg kullanıldığı zaman hastanın daha da fazla bundan fayda görebiliyor. Bir de aşağıdan yukarı doğru yükseltiyor. Yavaş yavaş yükseltiyor testosteronu. Anca bir ayda falan yükseltiyor.
başlatıyor. Jel tedavi çok önemli bir tedavi değil. Bu hastalar jel tedavisine işte takip edilmiş, 350 ortalamaya yakalamış. Tabii gene hipogonozimde aslında. Tabii hastalara fayda görmemiş. Çoğu bırakmış hastaların tedavi. Burada esas eleştiri şuradan geliyor. Şimdi 350 zaten alt sınır. Yani peki bizim testosteron replasmanı yaptığımız hastaların ortalama testosteron seviyesi bu çalışma için 600, 800, 1000 olsaydı ne olacaktı o zaman? Bu hastalar kardiyolojik açıdan sıkıntı çekecek miydi? Çekmeyecek miydi? Yani aslında bunu merak ediyorlar. Optimal seviyeye çekilmesi gerekiyor hastaların. İşte 600-1000 bandına belki çekilmesi gerekiyor. Ortalama 600-700 bandına çekilmesi gerekiyor ki bu hastalar kardiyolojik açıdan risk olacak mı olmayacak mı diye değerlendirmesi diye. Yani koskocaman bir yayını aslında bence ciddi derecede eleştiriyle beraber bilimsel camiada yayınlanan bir eleştiri olduğu için, bu yayınlandığı için artık bir eleştiri gömdüler diyebilirim. Travers çalışmasına artık yeni çalışmalar bence eklenmesi gerekiyor. Bu konuyu takip eden hastalarımız vardı. Ya da takipçilerimiz vardı. TRT yayınlarını takip eden yani takipçilerimiz vardı. Bunda onlar için aslında çekmiş oldum. Aslında sıkıcı bir video oldu. Farkındayım ama dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.